Ders 1. Değişim mevsimleri. Hey Anna, şimdiden yaz bittiğini hissedebiliyorum. Biliyorum. Mevsimlerin ne kadar hızlı değişmesi çılgınca. Yazı sonbahar veya bazılarının dediği gibi sonbahar izler. Kesinlikle. Favori sezonunuz var mı? Sanırım sonbahar benim favorim. Renkler çok güzel. Katılıyorum. Ağaçlardaki yapraklar renk değiştirir ve çarpıcı bir manzara yaratır. Evet, her yerde kırmızıları, portakalları ve sarıları görmeyi seviyorum. Sanki doğa bir şaheser çiziyor gibi. Sonbaharda herhangi bir aktiviteden hoşlanır mısınız? Kesinlikle. Manzaraya hayran olmak için yürüyüşe çıkmaktan zevk alıyorum. Kulağa hoş geliyor. Ayrıca bu sezon Balkabağı yamalarını ziyaret etmeyi seviyorum. Oo, bu eğlenceli. Sen de balkabağa uyuyor musun? Evet, Cadılar Bayramı için üzerlerine ürkütücü yüzler yapmayı seviyorum. Cadılar Bayramı çok eğlenceli bir tatil. Bu yıl kostüm fikriniz var mı? Cadı olmayı düşünüyorum. Klasik ama her zaman eğlenceli. Güzel seçim. Bir hayalet gibi gidebilirim. Basit ama etkili. Hayaletler harikadır. Peki ya yemek? Sonbahar ikramlarını sever misin? Her şeyi balkabağı baharatına bayılırım. Bir bardakta sıcak bir sarılma gibi. Burada da aynı. Ve elma şarabı benim bir başka favorim. Yiyeyim. Sonbahar kesinlikle rahat lezzetlerle dolu bir mevsimdir. Kesinlikle. Doğanın tadını çıkarmak ve gelenekleri kutlamak için harika bir zaman. Sonbaharın tüm güzelliğini ve eğlencesini tekrar deneyimlemek için sabırsızlanıyorum. Ders 2. Mitler ve efsaneler. Hey Anna, az önce genç bir demirci hakkında büyüleyici bir efsane okudum. Kulağa ilgi çekici geliyor. Hikaye ne hakkında? Tanrılar onu koruyacak kadar masum bir çocuk hakkında. Bu ilginç. Koruma nasıl çalıştı? Çalıştığı demir tarafından elinin yanmayacağını veya kabarılmayacağını söylediler. Vay canına, bu harika. Yani, acı çekmeden sahte yapabilir mi? Kesinlikle. Zarar vermeden güzel silahlar ve aletler yarattı. Bu onu diğer demirciler arasında çok özel yapmış olmalı. Evet, yeteneği ve aldığı nimetler için hayranlık duyuyordu. Hikayenin yüzleşmesi gereken herhangi bir zorluğu var mıydı? Kesinlikle. Sonunda, tanrılardan bir karakter testiyle karşı karşıya kaldı. Oh, ne tür bir test? Hediyelerine rağmen alçak gönüllülüğünü ve nezaketini kanıtlamak zorunda kaldı. Bu değerli bir ders. Başardı mı? Yaptı. İyi kalbi parladı ve tanrılar onu ödüllendirdi. Ne güzel bir hikaye. Bize yeteneğin sorumlulukla birlikte geldiğini hatırlatıyor. Kesinlikle. Mitler genellikle bize önemli yaşam dersleri verir. Favori bir efsaneniz veya efsaneniz var mı?
Herkül'ün hikayesini seviyorum. Gücü ve denemeleri efsanevi. Herkül bir klasik. Mitlerdeki kahramanlar her zaman bize ilham verir. Gerçekten yapıyorlar. Bunun gibi hikayeler hayal gücümüzü canlı tutar. Ders 3. Politika perspektifleri. Hey Anna, işteki yeni politika değişikliklerini okuyordum. Oh, gerçekten mi? Onlar hakkında ne düşünüyorsun? Politikanın, özellikle malzemelerle ilgili birçok endişemizi ele alacağına inanıyorum. Kulağa umut verici geliyor. Hangi özel konuları hedefliyorlar? Esas olarak işimizi verimli bir şekilde yapmak için ihtiyacımız olan şeylere sahip olmamızı sağlamak. Bu çok önemli. Son zamanlarda herhangi bir tedarik sıkıntısı yaşadınız mı? Evet, ekipmanlarımızla ilgili gecikmeler yaşadık. Bu da son teslim tarihlerine uymayı zorlaştırıyor. Hayal edebiliyorum. Bu durum ekibinizin verimliliğini nasıl etkiledi? Kesinlikle bizi yavaşlattı. Ama uyum sağlamanın yaratıcı yollarını buluyoruz. Bunu duymak harika. Uyarlanabilirlik bu gibi durumlarda anahtardır. Kesinlikle. Ancak yeni politikanın işleri önemli ölçüde iyileştireceğini umuyorum. Takımın moralini de artıracağını düşünüyor musunuz? Öyle inanıyorum. Kaynaklar mevcut olduğunda herkes daha motive hisseder. Bu mantıklı. İyi desteklenen bir ekip genellikle mutlu bir takımdır. Kesinlikle. Değişikliklerin ne kadar çabuk uygulanacağını merak ediyorum. Ben de. Yeni politikaların çalışma ortamını nasıl şekillendirebileceğini görmek her zaman heyecan vericidir. Kesinlikle. Umarım herkes için daha verimli iş akışlarına yol açar. Parmaklar çaprazlandı. Yönetimin çalışanların ihtiyaçlarını dinlemesi her zaman iyidir. Evet, gelişen bir iş yeri için iletişim hayati önem taşır. Ders 4. Etkili toplantılar. Hey Anna, etkili toplantı stratejileri hakkında okuyorum. Oh, kulağa ilginç geliyor. Ne öğrendin? Bunun düzenli olarak 6 kişiyle yapılabileceğini gördüm. Bu iyi bir boyut. Sizce neden 6 ideal sayı? Herkesin düşüncelerini çok kaotik hale gelmeden paylaşmasına izin verir. Kesinlikle. Daha büyük gruplar herkesin katılmasını sağlamayı zorlaştırabilir. Doğru. Ayrıca daha küçük grupların iş tartışmaları için çok yararlı olduğunu öğrendim. Evet, daha iyi iletişim ve işbirliğini teşvik edebilirler. Artı, farklı insanlar masaya benzersiz bakış açıları getirebilir. Kesinlikle. Farklı bakış açıları genellikle daha yenilikçi çözümlere yol açar. Hiç çok büyük bir toplantıya katıldınız mı? Evet, zamanın yarısı herkesin duyulmasını sağlamak için harcanmış gibi hissettirdi. Bu sinir bozucu olabilir. Sizce bunu yönetmenin en iyi yolu nedir? Toplantıdan önce net bir gündem belirlemenin çok önemli olduğuna inanıyorum.
Harika fikir. Tartışmayı odaklı ve yolda tutar. Ayrıca, her kişinin konuşmasına izin vermek, herkesin değerli hissetmesine yardımcı olabilir. Katılıyorum. Kapsayıcı bir ortam yaratmak önemlidir. Teknolojinin bu konuda yardımcı olabileceğini düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Video konferans gibi araçlar uzak ekip üyelerini verimli bir şekilde bağlayabilir. Evet, ve katılamayanlar için tartışmaları kaydedebilirler. Kesinlikle. Bu şekilde herkes bilgilendirilmiş ve meşgul kalır. Ders 5. Plaj tatili temelleri. Hey Anna, plaj tatilimiz için çok heyecanlıyım. Ben de. Yolculuk için ihtiyacınız olan her şeyi buldunuz mu? Neredeyse. Göstermek için sabırsızlandığım bazı modaya uygun plaj kıyafetleri aldım. Bu harika. Ne tür stiller seçtin? Parlak, renkli bir mayo ve şık bir örtü aldım. Plaj için mükemmel görünüyor. Yeni güneş gözlüğü almayı planlıyorum. Harika fikir. Gözlerinizi güneşten korumak için güneş gözlüğü şarttır. Kesinlikle. Ayrıca, herhangi bir kıyafete eğlenceli bir dokunuş katarlar. Katılıyorum. Herhangi bir aksesuar getiriyor musunuz? Evet, güneşi yüzümden uzak tutmak için sevimli bir plaj şapkası buldum. Bu akıllıca. İyi bir şapka büyük bir fark yaratabilir. Plaj çantanız hazır mı? Yaparım. Havlu, güneş kremi ve atıştırmalıklara sığacak kadar büyük. Atıştırmalıklar çok önemlidir. Ne paketleyeceksin? Taze meyveler ve biraz granola barları düşünüyorum. Yiyeyim. Sağlıklı atıştırmalıklar sahilde bir gün için harikadır. Kesinlikle. Ve rahatlatıcı bir okuma için iyi bir kitap getireceğim. Kulağa harika geliyor. Okyanus dalgalarının yanında okumayı seviyorum. Ben de modaya uygun buluntularımızla plaj tatilimize hazır olacağız. Ders 6. Sınıf dinamikleri. Hey Anna, bazen sınıfımızda ne kadar gürültülü olduğunu fark ettin mi? Evet, özellikle herkes aynı anda konuşurken oldukça gürültülü olabilir. Kesinlikle. Bu olduğunda kulaklarım çınlamaya başlıyor gibi. Ne demek istediğini anlıyorum. Öğretmenin talimatlarına odaklanmak zor olabilir. Sınıfımız masalarla dolu. Bu da daha kalabalık hissettiriyor. Doğru. Ve sınıfımızda çok sayıda öğrenci varken, hızla kaotik hale gelebilir. Daha küçük sınıfların gürültüye yardımcı olacağını düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Daha küçük bir grup daha iyi iletişim sağlar. Ayrıca öğretmen her öğrenciye daha fazla dikkat edebilir. Kesinlikle. Bu şekilde, acele etmeden sorular sorabiliriz. Hiç doğru büyüklükte bir sınıfınız oldu mu? Evet, son sanat dersimde sadece 10 öğrenci vardı ve çok ilgi çekiciydi.
Kulağa harika geliyor. Herkes fikirlerini özgürce paylaşabilir. Evet, projelerimiz hakkında geri bildirim için daha fazla zamanımız vardı. Bunun öğrenme için önemli olduğunu düşünüyorum. Grup çalışması hakkında ne düşünüyorsunuz? Beğendim. Ama herkes aynı anda konuşmaya çalışıyorsa gürültülü de olabilir. Doğru. Her şey işbirliği ve odaklanma arasında bir denge bulmakla ilgili. Kabul ettim. Belki öğretmenimize bazı değişiklikler önerebiliriz. Bu harika bir fikir. Sınıf ortamımızı geliştirmek herkese fayda sağlayacaktır. Ders 7. Mutfak maceraları. Hey Anna, son zamanlarda buralarda yeni bir restoran keşfettin mi? Merhaba John. Evet, sağlıklı yemek seçenekleri de sunan özel bir yoga programı buldum. Kulağa ilginç geliyor. Vejetaryen veya vegan yemeklere mi odaklanıyorlar? Çeşitlilikleri var. Bazı yemekler vejetaryendir. Diğerleri vegan ve glutensizdir. Restoranların farklı diyet ihtiyaçlarını karşılamasını seviyorum. Oradan en sevdiğin yemek nedir? Kavrulmuş sebzeli kinoa salatası denedim ve çok lezzetliydi. Çok taze ve doyurucu. Kulağa harika geliyor. Her zaman sağlıklı yemek fikirleri arıyorum. Smoothie'leri var mı? Evet, meyveler ve süper gıdalarla dolu bir dizi smoothie sunarlar. Beri karışımı benim favorim. İyiyim. Berry smoothie'lerini severim. Tavsiye ettiğiniz başka yerler var mı? Yeni bir Tayland mekanı açıldı. Pad Thai'lerinin inanılmaz olduğunu duydum. Otantik Tayland yemeklerini denemek istiyordum. Tatlı seçeneklerine ne dersiniz? Kulağa hoş gelen Hindistan cevizi yapışkan pirinç tatlıları var. Oh, Hindistan cevizine bayılırım. Denenmesi gereken bir şey gibi geliyor. Sence birlikte kontrol etmeliyiz mi? Kesinlikle. Bir arkadaşınızla burada yemek yiyebileceğiniz yeni yerler keşfetmek her zaman harikadır. Katılıyorum. Yerel mutfağı keşfetmek çok eğlenceli bir macera. Gitmek için bir gün planlayalım. Ders 8. Hayvanat bahçesi anıları. Hey Anna, çocukken hayvanat bahçesini ziyaret ettiğimi hatırlıyordum. Kulağa eğlenceli geliyor. Görmek için favori bir hayvanınız var mı? Her zaman filleri izlemekten zevk almışımdır. Çok nazik ve akıllı görünüyorlardı. Filler harika. Aslanları severdim. Kükremeleri çok güçlüydü. Bu doğru. Ne kadar büyük olduklarına hep hayran kaldım. Hayvanat bahçesini sık sık ziyaret ettiniz mi? Pek değil. Ailem çok uzakta yaşadı. Bu yüzden yılda sadece birkaç kez gittik. Burada da aynı. Her gittiğimizde kendimi özel hissettim. Belirli bir ziyareti hatırlıyor musunuz? Evet, bir keresinde bir zürafayı beslemem gerekiyordu. Dili o kadar uzundu ki. Bu harika bir deneyim. Ben de hep birini beslemek istemişimdir. Unutulmazdı. Peki ya sen?
Unutulmaz anlar var mı? Bir maymunun şapkamı çalmaya çalıştığı bir günü hatırlıyorum. Çok komikti. Maymunlar çok yaramaz olabilir. Her zaman bir şeyin peşinde gibi görünüyorlar. Evet, beni güldürdüler. Hayvanat bahçesinde hiç fotoğraf çektin mi? Bir sürü. Bu fotoğraflara dönüp bakmayı seviyorum. Çok fazla anıyı geri getiriyorlar. Eski fotoğraflarımı da çıkarmalıyım. Birlikte hatırlamak eğlenceli olurdu. Kesinlikle. Belki bir gün hayvanat bahçesine bir gezi planlayıp yeni anılar yaratabiliriz. Bu mükemmel bir fikir gibi geliyor. Tekrar deneyimlemeyi çok isterim. Ders 9. Dünyadaki hükümdarlar. Hey Anna, çoğu ülkenin artık kralları ve kraliçeleri olmadığını okuyordum. Bu doğru. Ne kadar çok ülkenin diğer hükümet biçimlerine geçtiği büyüleyici. Evet, bununla birlikte bazı ülkeler anayasal monarşiler olarak kaldı. Kesinlikle. İngiltere ve Japonya gibi ülkelerin hala imparatorları ve hükümdarları var. Bu ülkelerdeki kraliyet geleneklerini gerçekten ilginç buluyorum. Ben de. Törenler ve olaylar tarihle doludur. Hiç düğün veya taç giyme töreni gibi bir kraliyet etkinliğini izlediniz mi? Evet, Prens Harry ve Meghan'ın düğününü izledim. Çarpıcıydı. Bu güzel bir olaydı. Müzik, kıyafetler, her şey çok zarifti. Kesinlikle. Ve dünyanın dört bir yanındaki insanlara çok fazla heyecan getirdi. Kraliyet ailesinin bugün hala halkın dikkatini nasıl çekebileceği ilginç. Kesinlikle. Monarşiye sahip olmanın ulusal kimliğe yardımcı olduğunu düşünüyor musunuz? Öyle olduğuna inanıyorum. İnsanları ortak bir tarih ve kültüre bağlar. Bu iyi bir nokta. Bazı insanlar kraliyet miraslarıyla gurur duyuyorlar. Doğru. Ancak monarşilerin modası geçmiş olup olmadığı konusunda da tartışmalar var. Doğru. Bazıları seçilmiş yetkililerin tek lider olması gerektiğini savunuyor. Bu karmaşık bir mesele. Modern zamanlarda monarşiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok fazla güce sahip olmadıkları sürece demokrasi ile bir arada yaşayabileceklerini düşünüyorum. Bu mantıklı. Sağlıklı bir toplum için denge önemlidir. Ders 10. Doğanın kucaklanması. Hey Anna, bu mükemmel yerde yaşamayı ne kadar sevdiğimi düşünüyordum. Kulağa harika geliyor. Bu konuda en çok neyi seviyorsun? Beni çevreleyen güzelliklerle yaşıyorum. Bana her gün ilham veriyor. Doğa çok canlandırıcı olabilir. Dışarıda çok zaman geçiriyor musun? Kesinlikle. Beni nefes kesen manzaralara götüren patikalarda yürüyorum. Kulağa harika geliyor. Ne tür parkurları keşfediyorsunuz? Uzun ağaçlı orman parkurları ve kır çiçekleriyle dolu açık alanlar var.
Vay canına. Bunun ne kadar huzurlu olması gerektiğini hayal edebiliyorum. Fotoğraf çekiyor musun? Evet, manzarayı yakalamayı seviyorum. Her mevsim yeni bir şeyler getiriyor. Bu harika bir fikir. Yürüyüş yapmak için en sevdiğin mevsim nedir? Sanırım sonbahar benim favorim. Renkler canlı ve büyülü. Katılıyorum. Berrak hava ve renkli yapraklar her şeyi canlı hissettiriyor. Kesinlikle. Doğayı düşünmek ve takdir etmek için mükemmel bir zaman. Yürüyüşlerinizde hiç vahşi yaşam gördünüz mü? Evet, geyik, tavşan ve hatta birkaç şahin gördüm. Heyecan verici. Bu harika bir deneyim olmalı. Doğa sürprizlerle doludur. Gerçekten öyle. Dışarıdayken etrafımdaki dünyaya çok bağlı hissediyorum. Anlıyorum. Doğada vakit geçirmek çok gençleştirici olabilir. Kesinlikle. Bana yavaşlamamı ve basit şeylerin tadını çıkarmamı hatırlatıyor. Ders 11. Sularda gezinme. Hey Anna, geçen gün su ile ilgili yeni bir terim öğrendim. Oh, gerçekten mi? Bu nedir? Buna gezilebilir su denir. Güvenli bir şekilde gezinebilecek kadar derin olan suyu tanımlar. Bu ilginç. Tekneler ve gemiler için önemli değil mi? Kesinlikle. Su gezilebilir değilse, gemiler sıkışabilir veya hasar görebilir. Hiç tekneye bindin mi? Evet, bir keresinde küçük bir nehir teknesine gittim ve çok eğlenceliydi. Kulağa heyecan verici geliyor. Nehir boyunca ilginç yerler gördünüz mü? Yaptık. Güzel ağaçlar ve hatta bazı vahşi yaşam vardı. Doğada olmayı seviyorum. Su üzerinde huzurlu olmalıydı. Gerçekten öyleydi. Suyun yumuşak sesi çok rahatlatıcıydı. O yolculuktan belirli anları hatırlıyor musunuz? Evet, yanımızda yüzerken bir ördek ailesi gördük. Ne kadar sevimli. Doğanın her zaman bu küçük sürprizleri vardır. Kesinlikle. Gezilebilir suları anlamanın güvenlik için önemli olduğunu öğrendim. Kesinlikle. Coğrafyanın faaliyetlerimizi nasıl etkilediği büyüleyici. Öyle, su derinliğini bilmek, balıkçılık veya tekne gezintisi gibi faaliyetlerin planlanmasına yardımcı olabilir. Bu harika bir nokta. Doğanın tadını çıkarırken saygı duymak önemlidir. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Bilgilendirilmek deneyimlerimizi daha da iyi hale getirir. Ders 12. Londra yolunda. Hey Anna, tahmin et ne oldu? Gelecek hafta Londra'ya gidiyorum. Gerçekten mi? Bu heyecan verici. Peki ya sen? Ben de Londra'ya gidiyorum. Ne tesadüf. Görünüşe göre ikimiz de aynı maceradayız. Ne görmeyi planlıyorsun?
British Museum'u ziyaret etmek ve tarihi eserleri görmek istiyorum. Harika seçim. İnanılmaz bir koleksiyonu olduğunu duydum. Evet, özellikle Rosetta taşı ile ilgileniyorum. Peki ya sen? Buckingham Sarayı'nı keşfetmek ve belki de muhafız değişimini izlemek istiyorum. Kulağa eğlenceli bir deneyim gibi geliyor. Daha önce Londra'ya gittin mi? Hayır, bu benim ilk seferim olacak. Her şeyi görmek için sabırsızlanıyorum. Burada da aynı. Sokakların canlı kültürlerle dolu olduğunu duydum. Kesinlikle. Ayrıca geleneksel İngiliz yemeklerini denemeyi dört gözle bekliyorum. Ben de. Balık ve patates kızartması mutlaka denenmeli. Peki ya ikindi çayı? Kulağa çok hoş geliyor. Katılıyorum. Çay yudumlarken bazı hamur işlerinin tadını çıkarmayı çok isterim. Mükemmel. Bazı yerel pazarları da ziyaret etmeyi planlamalıyız. Bu harika bir fikir. Genellikle benzersiz el sanatları ve yiyecekleri vardır. Evet, geziyi hatırlamak için özel hediyelik eşyalar bulmayı seviyorum. Kesinlikle. İkimiz için de hatırlanması gereken bir macera olacak. Ders 13. Etrafta dolaşmak. Hey Anna, sanat galerisine nasıl gidileceğini biliyor musun? Evet, biliyorum. Buradan çok uzak değil. Gerçekten mi? Uzun bir yürüyüş olabileceğini düşündüm. Hayır, biraz uzak. Ama oraya kolayca ulaşmak için bir otobüs veya taksiye binebilirsiniz. Kulağa uygun geliyor. Otobüsler ne sıklıkla çalışır? Her 15 dakikada bir koşarlar. Bu yüzden uzun süre beklemek zorunda kalmazsınız. Mükemmel. Ziyaret etmeye değer mi sizce? Kesinlikle. Sergiler şaşırtıcı ve her zaman değişiyor. Çağdaş sanatı seviyorum. Öne çıkan belirli sanatçılar var mı? Evet, yerel ve uluslararası sanatçıların eserleri var. Bu heyecan verici. Bazı benzersiz parçalar görmek isterim. Kesinlikle gözünüze çarpan bir şey bulacaksınız. Sence orada ne kadar kalmalıyım? Sergilerin tadını çıkarmak için en az 2 saat tavsiye ederim. Harika. Yeterince zaman ayırdığımdan emin olacağım. Ve hediyelik eşya dükkanına göz atmayı unutmayın. Bazı harika eşyaları var. Müthiş. Eşsiz hediyelik eşya bulmayı seviyorum. Ben de. Ziyaretinizi hatırlamak için harika bir yol. İpuçları için teşekkürler. Anna, gitmek için sabırsızlanıyorum. Ders 14. Yeni yerleri keşfetmek. Hey Anna, şehir merkezinde yeni bir pazar açıldığını duydum. Oh, gerçekten mi? Keşfetmek için eğlenceli bir yer gibi geliyor. Evet, yerel el sanatları ve lezzetli yemekler olacağını duydum. Böyle pazarları seviyorum. Çok canlı bir atmosfere sahipler. Kesinlikle. Ayrıca,
Yerel sanatçıları ve satıcıları desteklemenin harika bir yoludur. Ziyaret edilecek yerler hakkında verdiğiniz tüm önerileri takdir ediyorum. Bunu duyduğuma sevindim. Şehrimizde keşfedilecek çok şey var. Görmekten heyecan duyduğunuz belirli satıcılarınız var mı? Yemek tezgahlarını dört gözle bekliyorum. Tacos hakkında harika şeyler duydum. Tacos kulağa harika geliyor. Umarım kendine özgü tatları vardır. Baharatlı mango ve chipotle tayo alacaklarını duydum. Vay canına! Kulağa lezzetli geliyor. Bunları da kesinlikle deneyeceğim. Birlikte gidip bir gün geçirmeliyiz. Bu harika bir fikir. Pazarı keşfedebilir ve öğle yemeği yiyebiliriz. Ve belki arkadaşlarımız için harika el yapımı hediyeler bulun. Evet, bir hikaye anlatan eşsiz hediyeleri seviyorum. Eğlenceli bir macera olacak. Seninle kontrol etmek için sabırsızlanıyorum. Ders 15. Alışveriş stresi. Hey Anna, alışveriş yaparken hiç stresli hissettin mi? Oh evet, kesinlikle. Bazen gerçekten ezici olabilir. Ne demek istediğini anlıyorum. Mağazalar çok kalabalık olduğunda can sıkıcı. Kesinlikle. Alışverişi dahil olan herkes için stresli hale getirebilir. Ve insanlar birbirlerini aştıklarında kaotik geliyor. Kesinlikle. Mümkünse daha sessiz zamanlarda alışveriş yapmayı tercih ederim. Bu akıllıca bir fikir. Alışveriş yapmak için en sevdiğin zaman nedir? Sabahın erken saatlerinde veya akşamın geç saatlerinde genellikle benim için en iyisi olur. Katılıyorum. Ayrıca bu şekilde personelden daha fazla ilgi görürsünüz. Doğru. Birinin acele etmeden sana yardım etmesi güzel. Hiç eğlenceli olduğu ortaya çıkan bir alışveriş deneyimi yaşadınız mı? Evet. Geçen ay bir Popyuk pazara gittim ve çok canlıydı. Kulağa heyecan verici geliyor. Bu konuda en çok neyi beğendin? Atmosfer harikaydı ve bazı benzersiz el yapımı ürünler buldum. Eşsiz şeyler keşfetmeyi seviyorum. Özel bir şey aldın mı? Evet. Elle boyanmış güzel bir kupa aldım. Şimdi benim favorim. Bu harika. Benzersiz eşyaların alışverişi değerli kıldığını düşünüyorum. Kesinlikle. Her şey deneyim ve buluntularla ilgili. Yakında bazı yerel pazarları birlikte kontrol etmeyi planlayalım. Lütfen abone olun, beğenin ve kanalımızı paylaşın. Desteğiniz daha harika içerik oluşturmamıza yardımcı oluyor. Teşekkür ederim.